Herkese merhaba. Bugün prematür over yetmezliğini konuşacağız. Son zamanlarda prematür over yetmezliği tanısıyla hastalar gelmeye başladı. Nedir prematür over yetmezliği? Yumurtalıkların 40 yaşından önce işlevini yavaşlatması veya durdurması. Yani hasta bize aslında 40 yaş altında adet düzensizlikleriyle geliyor. Adet düzensizlikleri görülse veyahut da adetler tamamen kesilmiş olsa dahi yumurtlama ve gebelik olasılığı olabileceğini bileceğiz. Yani prematür over yetmezliğinin prematür menopozdan yani erken menopozdan farkı bu. Halen daha düşük bir ihtimal dahi olsa gebelik şansımız mevcut. Peki nedenleri nelerdir? Nedenlerine baktığımızda açıkçası genetik faktörler olabilir. Tabii ki ailevi erken menopoz öyküsü varsa siz de risk altındasınız. Ama bunun dışında bir takım kromozomal hastalığı olanlar var. Mesela Fragile X sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda biz zaten bu hastaları genetik yapısından dolayı erken menopoza girmiş olmalarını bekliyoruz. Otoimmün hastalıklar çok sık günümüzde değil mi? Kimle konuşsak Hashimoto tiroidit oldum diyor. MS tanısı çok yaygınlaşmaya başladı. Otoimmün hastalıkları olanlarda vücut kendi dokularına işte diyelim ki nörolojik bir otoimmün hastalığı var. Nörolojik sisteme karşı saldırı hazırlarken eş zamanlı yumurtalıklara karşı da antikor üretiyor ve bu hastalarda otoimmün hastalığı olanlarda yumurtalık yetmezliği yani erken yumurtalık yetmezliği bir miktar daha erkene çekilmiş olabiliyor. Yine kanser tedavileri günümüzde çok genç yaşlara indi. Bu genç yaşlarda mesela 8 kadından birinde meme kanseri var. Bu oldukça yaygın, hatta 20'li yaşlarda bile artık görüyoruz. E, Burada kanser tedavisine bağlı, yani kemoterapi veya radyoterapi alındıktan sonra buna bağlı prematür over yetmezlikleri sık gözükmekte. Yine diğer bir neden cerrahi nedenler. Mesela genç kızlarda yumurtalık kisti olduğu zaman biz ona çok cerrahi yapma taraftarı olmayız. Bunun sebebi de şudur: istediğiniz kadar mikroskopik düzeyde çalışın, ince çalışın, cerrahi yapıldığı zaman bir yumurtalığın yumurtalık kapasitesinin yani rezervinin düşme ihtimali var. Onun için cerrahi geçirmiş olanlarda prematür over yetmezliğini daha erken görüyoruz. Enfeksiyonlar içerisinde tüberküloz ülkemizde oldukça yaygın görülen bir problem. Pelvik tüberküloz varsa şayet bunlarda da prematür over yetmezliği görülebilir. Yine çevresel faktörler önemli. Hepimiz her gün bir yığın kimyasala ve pestisite maruz kalıyoruz ama her şeyden önemlisi sigara. Çünkü sigara over rezervini ciddi olarak düşürüyor. Peki hastalar bize hangi belirtilerle geliyor? İlk gelişleri aslında adet düzensizlikleri, seyrek adet görüyorum diyerek gelmeye başlıyorlar. Adetlerin arası açılıyor, miktarı azalıyor ama elbette ki bu bir over yetmezliği olduğu için ne olacak? Menopoz benzeri semptomlarla da karşımıza çıkacaklar. Yani hastanın sıcak basmaları olacak, gece terlemeleri olacak. Biraz daha ilerlemiş durumlarda vajinal kuruluk, ilişkiye girmede zorluk olacak, duygu durum değişiklikleri görebiliriz, uyku bozuklukları görebiliriz. Aynı menopozda çok sıklıkla gördüğümüz gibi cilt ve saçta bir takım değişiklikler olabilir. Kemik yoğunluğunda da uzun dönemde östrojen eksikliğine bağlı azalma bekliyoruz. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıda aslında bizim için gold standart olan yumurtalık rezervini gösteren şey antimülleriyen hormon dediğimiz bir test. AMH testi nasıl yapılıyor? Koldan kan alınarak siklusun herhangi bir gününde fark etmez kan alınarak yapılıyor ve bu bize rezervi gösteren bir durum. Birin altındaysa rezerviniz düşmüştür diye konuşuyoruz hastalarla. Bunun dışında FSH ile anlayabilir miyiz? Elbette ki eldeki imkanlarla FSH bakmak durumundaysak, eğer halen halihazırda adet gören bir hastaysa siklusun 3. gün olması tercihimiz, FSH'nın yükselmiş olması ve östrojen düzeylerinin düşmüş olması da yine bize tanıda bir ipucu sağlıyor. Ultrasonografi ile ne görebiliriz? Ultrasonografi ile baktığımızda artık menopoza doğru gidişatı olan bir overde yumurtalığın hacim olarak azaldığını, yani büzüştüğünü dokuların
koruyoruz. Hem de antral folikül sayısı dediğimiz, yani yumurtalığın içerisindeki yumurtaları tek tek sayıyoruz ve bunların da sayısının oldukça azalmış olduğunu görüyoruz. Tedavide ne yapalım? Hasta prematür over yetmezliği ise, eğer bebek bekleyen, bebek isteyen bir hastaysa mutlaka tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Tüp bebek tedavisinden fayda görürler mi? Gebe kalma şansları oldukça düşük ama hala bir şansımız olduğunu bilelim lütfen. Eğer hastanın gebelik isteme gibi bir şey söz konusu değilse, erken menopoza girmiş olmak hastada uzun dönemde bir takım rahatsızlıkları, yani sistemik hastalıkları da beraberinde getireceği için, kardiyovasküler sistem, kemik sistemi, o zaman ne yapalım bu hastalara? Hormon replasman tedavisi mutlaka başlayalım. Östrojen ve progesteron bir arada verelim ki eksik olanı yerine koyma zaten replasman tedavisinin amacı. Böylece vücutta eksikliğe bağlı herhangi bir harabiyet yaşanmasın. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri elbette ki çok çok önemli. Zaten bunu menopozdaki hastalarımıza da söylüyoruz. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Metabolizmamız bir miktar azalacak. Ona göre biraz daha yemeklerimizde daha seçici olalım. Akdeniz tipi beslenelim. Egzersizimizi arttıralım diye. Yaşam tarzı değişiklikleri çok çok önemli. Bazen bu hastaların psikolojik desteğe ihtiyacı olabiliyor. Çünkü erken yaşta menopoza girmiş olmak birçok insan için çok kabul edilebilir bir durum değil. Bu şekilde hastaları hormon replasman tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle destekliyoruz. Şayet hastanın bebek istemi varsa da mutlaka bir an önce tüp bebek tedavisine gitmesini öneriyoruz. Erken tanı neden önemli? Bakın, erken menopoz ya da prematür over yetmezliği yalnızca doğurganlığı değil, aslında genel sağlığı da etkileyen bir durum. Özellikle kalp hastalıkları, osteoporoz ve depresyon gibi bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Onun için her genç kadının 40 yaş altında eğer ciddi adet düzensizlikleri varsa, adetlerin arası açıldıysa, adet miktarı azaldıysa en kısa sürede bir kadın doğum hekimine gitmesini tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.